Cümleten selamünaleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte papatyalı 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, beyaz ve sarı olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin tabanı, kenarları. Model bu şekil. Hanımlar, ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi sayfasından aldım. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Modelin orijinalinde arka bölümleri de papatyalar işlenmişti. Fakat ben sadece ön bölüme yapmayı tercih ettim. Dileyen arkalara da papatya yapabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize hemen başlayalım. Burun kısmından yeşil ipimiz ile 12 ilmek atacağız. Birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12 ilmek attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için tığımı kullanacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz hanımlar. Şöyle çıkarttığımız ilmekleri şişimize takıyoruz. Bakın burada 2 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, şu 5, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2, 3, şu 4. ilmeğim, 5 ve hemen şu kenara girerek şuradan da bir ilmek çıkartıyorum. 6. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi normal düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Ve 4. şişime geldim. Şimdi 4. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk hanımlar. Tekrar ilk şişimize geldik. Artırmaya başlayacağız. Patik burnuna baktığımızda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 4 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece burada 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani hemen şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve 2. ilmeğimin altında hemen şurada ilmeğin kenarına girerek
Burayı ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ve sondan 2. ilmeğimin altına giriyorum. Buradan aldığım ilmeği de ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Artırma yapmıyorum. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sonraki sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi yeniden artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına girerek şurada. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğim yine düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Ve sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ve 2. ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ve sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Yani artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağız. Papatya modelimiz hanımlar toplam 5 sıradan oluşuyor. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Papatyamızda da 1. sıramız. Şöyle beyaz ipimi de hazırlıyorum. Bu aşamada hanımlar ilk 3 ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. 1, 2, 3. Beyazımı ekliyorum. 1 ilmek beyaz. İlk papatyamı oluşturdum. Hemen beyaz ipimin ucunu yeşil ipime düğümlüyorum. Şöyle. 3 yeşil ile başladık. 1 beyaz ördüm. Hanımlar 6 yeşil 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Yanına 1 ilmek beyaz örüyorum. Tekrardan 6 ilmek yeşil, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ilmek beyaz. Yeniden 6 ilmek yeşil, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane beyaz. Yeniden 6 ilmek yeşil öreceğim. Bakın 3 oldu. Şöyle baktığımızda her şişe 2 tane papatya yapıyoruz hanımlar. 4 şişte 8 tane papatya olacak. 3. şişimden devam ediyorum. 3 yeşil örmüştüm. 4, 5, 6. 1 ilmek beyaz. Devam ediyoruz. 6 ilmek yeşil. 3, 4, 5, 6. 1 ilmek beyaz. 6 tane yeşil. 3. 4. şişime geçtim. Şu 4. yeşilim. 5, 6. 1 ilmek beyaz örüyorum. Yine 6 tane yeşil. 3, 4, 5, 6.
bir tane beyaz ve son 3 ilmeğim yeşil. Evet hanımlar, 4 şişimizde de papatyamızın ilk sırasını böylece yapmış olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim ve modelde papatyamızda ikinci sıramız. Bir yeşil örerek başlıyorum. Beyazımı aldım. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Bakın ilk papatyamı yaptım. Papatya aralarında 2 tane yeşilim var. Şimdi ikinci papatyamı yapacağım. İlk papatya ile aynı şekilde. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. İkinci papatyayı da yaptım. Papatya arasına 2 tane yeşil örüyorum. Bir ve ikinci şişime geçtim. Şu 2. Diğer papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Papatya arasına 2 tane yeşil örüyorum. Diğer papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Papatya arasında 2 tane yeşilimiz var. 1, üçüncü şişime geçtim. 2. Yine diğer papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Papatya arasında 2 tane yeşilim var. Diğer papatyama geldim. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Papatya arasına 2 tane yeşil örüyorum. 1 ve 2. Diğer papatyamı yapıyorum. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Bakın bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Yine papatya arasında 2 tane yeşilim var. Sonuncu papatyama geldim. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz ve kalan son bir ilmeğimi yeşil ile ördüm. Hanımlar, 4 şişimizde de papatyamızın ikinci sırasını ördük. Şimdi papatyamızda 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızı da şöyle sarı ipimi hazırladım. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 2 ilmek yeşil. Ardından buraya bir beyaz. Şimdi sarıyı ekleyeceğim. Bir sarı ve yanına bir beyaz daha öreceğim. Öncesinde bu sarı ipimin ucunu da hemen şöyle düğümlüyorum. Artık aynı iplerle patik bitene kadar öreceğiz. İlk 2 ilmeği yeşil ile ördük. Yanına bir beyaz, bir sarı, bir beyaz. Bakın ilk papatyamızı bu şekilde yapmış olduk. Tekrar yeşilimi alıyorum. Bu defa papatya aralarında 4'er tane yeşilimiz var. 1, 2, 3, 4. İkinci papatyamı yapacağım. Bir beyaz, tam ortaya bir sarı, yanına bir beyaz. Papatya aralarına 4 tane yeşilimiz var. 1, 2, ikinci şişime geçtim. 3, 4. Diğer papatyamızı yapıyorum. Bir beyaz, bir sarı ve hemen yanına bir tane beyaz. Papatya aralarında 4'er tane yeşilimiz var. Bu aşamada hanımlar ip geçişlerinde arkadaki ipleri sıkarak bırakmayalım. Biraz esnek bırakalım. Patik yoksa ayağa girmez, gergin olur. Buna dikkat edelim. Şimdi diğer papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir sarı, bir beyaz. Papatya arası için 4 tane yeşil örüyorum. 1, 2, üçüncü şişime geldim. Şu 3, şu da 4. yeşilim. Diğer papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir sarı, bir beyaz. Yine papatya arası için 4 ilmek yeşil. Diğer papatyama geldim. Bir beyaz, bir ilmek yeşil, bir tane beyaz. Tekrar papatya arası için 4 tane yeşilimi örüyorum. 2, 4. şişime geldim. Şu 3. yeşilim, şu da 4. Yeniden papatyamız için bir beyaz, bir sarı, bir beyaz. Tekrar araya 4 ilmek yeşilimi örüyorum. Sonuncu papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir sarı, bir ilmek beyaz.
ve kalan 2 ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Böylece papatyamızın 3. sırasını da tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyim. Papatyamızda 4. sıramızı yapacağız. Bir yeşilimi örüyorum. Şimdi tekrar beyazımı şöyle aldım. Şöyle beyazımızı alıyoruz. Bir tane beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. İlk papatyayı yaptık. Papatya arasına 2 yeşilim var. İkinci papatyadayım. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Papatya arası için yine 2 tane yeşil öreceğim. İkinci şişime geldim. Şu ikinci yeşilim. Tekrar papatyadayım. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Arada 2 tane yeşilim var. Yine papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Papatya arası için 2 tane yeşil. Üçüncü şişime geldim. Şu da ikinci yeşilim. Diğer papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Arada 2 tane yeşilim var. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz ve arada 2 ilmek yeşilim var. Dördüncü şişime geçtim. İkinci yeşilimi ördüm. Papatyamı yapacağım yine. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz. Yine araya 2 yeşil ördüm. Son papatyadayım. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz ve son bir ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Bu şekilde hanımlar papatyamızda 4. sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 5. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Ortaya bir ilmek beyaz. Yine devamında 6 yeşil bir beyaz olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 yeşilimi ördüm. Bir ilmek beyaz. Tekrardan 6 ilmek yeşil. 2, 3, 4, 5, 6. Buraya bir ilmek beyaz. 6 tane yeşil örüyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya bir beyaz. Ve yine 6 ilmek yeşil. 2, 3. Üçüncü şişimdeyim. 4, 5, 6. Bir tane beyaz örüyorum. Tekrar 6 tane yeşil. 3, 4, 5, 6. Bir ilmek beyaz. 6 yeşil. 3 oldu. Dördüncü şişime geçtim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6. Ortaya bir ilmek beyaz. Yine 6 tane yeşil öreceğim. 3, 4, 5, 6. Bir tane beyaz ve kalan son 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. 5 sıradan oluşan papatyamızı hanımlar bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın birinci papatyamız bitti. Papatya aralarına ilmeklerimizi hanımlar yeşil ipimiz ile 2 sıra düz öreceğiz. Yani burada sarı ve beyaz ipimiz beklesin. İlmeklerin tamamını yeşil ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra yani 4 şişimizi yeşil ile bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi yeşil ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ilk papatyayı nasıl yaptıysak ikinci de aynı şekilde başlayacak. 5 sıradan oluşan papatya modelini aynı sayılarla, aynı hizada, aynı şekilde tekrar edeceğiz. İlk papatyayı yaparken nasıl yapmıştık hemen size hatırlatma amacıyla söylüyorum. İlk 3 ilmeğimizi yeşil ile örmüştük. Yanında bir tane beyaz. Devamında modelde 1. sıramız
6 yeşil 1 beyaz olacak şekilde devam ediyorduk. Şöyle 6 yeşil 1 beyaz. Tekrar 6 yeşil yapacağız. 1 beyaz, böyle devam edecek hanımlar. 5 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. Bu aşamada modele bakarak yapamayan ya da kafası karışacak olan varsa da videoyu biraz geri alarak ilk papatyanın sıralamalarını takip ederek ikinci papatyayı da yapabilirsiniz. Zaten ilk papatyada hiç atlamadan ördüğüm ilmekleri tek tek söyleyerek detaylı anlattım hanımlar. Hiç ilmek atlamadan hem ördüm hem anlattım. Renkleri, ilmekleri tek tek söyledim. Dediğim gibi bu ilkine bakarak bu ikinci papatyayı da rahatlıkla yapabilirsiniz. İkinci papatyamız bitince yine araya 2 sıra yeşil ipimizle düz öreceğiz. Ardından 3. papatyamızı yapacağız. Tekrardan 3. papatya bitince 2 sıra ilmekleri düz öreceğiz. 4. papatyayı yapacağız. Sonuncu papatyamız oluyor. 4. papatya bittikten sonra artık beyaz ve sarı ipimizi kesebiliriz. Çünkü devamında normal yeşil ipimizle devam edeceğiz. 4. papatyadan sonra da yine aynı şekilde 2 sıra ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile örelim. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. En son 4. modelimi yaptım ve ardından 2 sıra ilmeklerimi yeşil ipim ile düz ördüm. Beyaz ve sarı ipimin de uçlarını kesip arkaya düğümledim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümlerine geldik hanımlar. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben haroşayı örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. İkinci şişimle devam edeceğim. Bilek bölümünde ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Bunları arka yüzde de yine düz öreceğim. 6, 7, 8. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Taban bölüm. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa, bunu da yine düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar bu şekilde ilmeklerimizi ördük hanımlar. Bakın bilek ayrımı yaptığımız yere geldik, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Kenardaki ilk ilmeği örmeden aldım. Kenardaki kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz örülüyor. 6, 7, 8. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Evet. En son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğimi haroşa, yani düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar.
Bakın bilek ayrımına kadar ördük. Tekrar geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra toplam 8 ilmek kenara haroşamızı düz örüyoruz. Yine ön yüzde olduğumuz için ilmekleri bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası örülecek. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben şu patiğimin arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Şimdi bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayak ölçünüzü ayarlayabilmek için patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza deneyin. Şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 diş haroşa yaptım ama belki siz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre farklılık gösterebilir. Önemli olan ölçüyü net almak. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından buluşalım, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ işime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 ilmek örmüştük. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. İlk kesimimizi yaptık. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Bunları düz örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesimi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm, geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum. Hanımlar, ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de yine şöyle bir ilmek alıyorum ve ikisini topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri
topluyoruz. Gizli kesim hanımlar bu şekil ve tek taraflı bir kesim. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra diğer şimdiki ilmeğimi şöyle tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincir çekip artık ipimizi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu arka ilmek aralarına girerek bir güzel gizliyorum. Öncelikle şöyle. Evet, bakın hanımlar. Topuğumuz şöyle. Ayağa giyince zaten böyle geriliyor. İzi bile belli olmuyor. Patik bu şekilde. Görüntüsü bu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok hoş bir patikti hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. 5 şiş patik rahatlığı diye bir olay var. Ayakta çok rahat, tertemiz, güzel bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.